Herkese yeni bir videodan selamlar dostlar. Şu anda limanın en ilginç ve en ürkütücü yerlerinden birisindeyim. Burası Peru'nun en eski mezarlıklarından birisi. Cementerio Presbítero Maestro. Bugün sizlere bu tarihi ve gizemli yeri göstereceğim. Ayrıca burası UNESCO tarafından Latin Amerika'nın en güzel ve en önemli mezarlıklarından birisi olarak gösteriliyor. Hatta size de şöyle etrafımı göstereyim. Burada eski bir cenaze aracı bulunuyor. Şurada da harika bir resim yapmışlar. Şunlar da Peru'nun önemli kişilerinden birisi. Üstümüzden de tren geçiyor. Çünkü yakınlarda bir tren istasyonu bulunuyor. Ayrıca burası da limanın merkezine çok yakın bir yerde. Ulaşımı da çok kolay. Bu arada sizlerden küçük bir ricam olacak. Videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde kanalımız hızla büyüyor. Videoya gelmek isteyen Türk ve yabancı birçok kişiye ulaşıyor. Bu yüzden sizlerin destekleri benim için çok önemli. Şimdiden her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Eğer hazırsanız bu gizemli yolculuğa hep birlikte çıkalım. Şimdi içeriye girdik. Tabii kameraya izin vermedikleri için pek uzun konuşamayacağım. Ben de kendimi de gösteremeyeceğim. Şöyle gidiyoruz. Yani giriş ücreti de 22 soles. Eğer kamerayla çekim yapmak isterseniz de onun da ayrı bir ücreti var. 15 soles. Ayrıca gece içinde yani rehberle gitmeniz gerekiyor. Onun da fiyatı 8 soles. Şu kadar bir alanı gezeceğiz. 20 hektarlık bir alan. Bu gördükleriniz hepsi mezarlar. Tabii biraz sessiz konuşacağım. Çünkü uzun dakika videoya izin vermiyorlar. Kısa çekmeme izin veriyorlar. Ben de böyle gizli çekiyorum. Ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Bakın burada da açık bir mezarlık var. 1959 diyor. Yine 59. 1924'te gördüm bayağı. 1960. Bu kısımda iki kuzenler zamanında aşık olmuşlar, sonrasında birbirlerini öldürdüğü söyleniyor. Bayağı ürpertici ve etkileyici. 1958 diyor. Bayağı bir mezarlık var, yani büyük alan. Yabancı mezarlıklar da var. 1925 diyor. Ayrıca burası kiliselere gömülen cesetlerin yüksek oranda çürümesi nedeniyle halk sağlığı açısından Lima Genel Mezarlığı Don Fernando Abascal y Sousa'nın valiliği döneminde 31 Mayıs 1808'de rahip Matias Maestro Alegria tarafından neoklasik tarzda tasarlanmış. 1923 yılında da tasarımcısının anısının adına Presbítero Matias Maestro Mezarlığı olarak değiştirilmiş. 9 Haziran 1999 tarihinde ise içindeki olağanüstü figürlerin tarihi değeri nedeniyle müze kategorisi yükseltmişler. Burada da büyücü vesaire oldukları da söyleniyor yani. Şu yeni gibi 2000 diyor. Açık mezarlıklar. Şurada bir heykel var. Pablo Canera diyor. Familia ailesinin olduğu yer. Şunlar da gördüğünüz yine türbeler. Farklı mezarlıklarda bulunuyor yine. Bayağı büyük bir türbe alanları var. Burada da bayağı bir altın varaklı sanırım kapı var. Şu bayağı yeni gibi. Yine burada da bayağı büyük bir mezarlık vesaire bulunuyor. Şurası iki kapalı, bayağı büyük. Umarım iyi gözüküyordur yani. Şurada da yine bir şey var ama tam çözemedim. Şurada heykel vesaire var. Şu aşağı doğru bir yer gidiyor. Yine kilise gibi bir yer var. Şu arkada bayağı önemli mezarlıklar, yerler var, vesaire var. Wow. Şurada bir heykel gibi bir şey var. Neymiş?
Tam ismini okuyamıyorum çünkü eskimiş. Kamera bir şey diyor, tam anlamadım. Önemli kişilerden birisi bu da sanırım. Yine burada da anıt gibi bir şey var. Şurada da yine dediğim gibi kilise vesaire bulunuyor. Şu arkadaki bayağı etkileyici yani. Wow. Ayrıca dostlar burada vatanın kahramanları, eski Peru başkanları, yazarlar, bilim adamı, mucize çocuklar da yer alıyor. Ne? Miguel Grau, Francisco Bolognese, Alfonso Guarte ve eski Peru başkanı olan José de la Riva, Aguirre Manuel Pardo, Augusto Leguay gibi önemli isimler mezarları burada bulunuyor. Bayağı oldukça önemli bir yer. Bakın şurada da aşağı doğru bir yer gidiyor. Yine tüneller vesaire de bulunuyor galiba. Şurada da haç işareti vesaire var. Wow, şurada farklı bir mezarlık bulunuyor. Neyse ki şu an kimse yok. Rahat rahat çekiyoruz. Normalde bu kadar uzun çekmem yasak. Yani üstüne o kadar para vermeme rağmen bir de. Bakın şurada da yine farklı mezarlıklar bulunuyor. 1928 diyor. Ne kadar eski olduğunu buradan anlayabilirsiniz. O gösterdiğim kiliselerin içi. Şurada Leonardo Rocker diye birisi yatıyor. 2 kişilik bir mezar. Tabi bunlar dediğim gibi özel çekimler. Şurada da yine farklı bir önemli kişinin mezarı bulunuyor. Farklı mezarlıklar var. Basmak da istemiyorum. Wow, şu arkası bayağı ürkütücü. Yani şu an korkmaya başladım biraz. 1909 diyor. Wow. Ne kadar eski. Yine 1909. Kasım ayı. Esposa diyor. Eşi, çocukları vesaire de var. Ailesi. Peru'nun en önemli kişiliğinden birisi olan yani vatan kahramanı olarak atandıkları Miguel Grau'nun mezarı. Yani Anıtkabir gibi düşünebilirsiniz burayı. Hem de mahzen olarak da kullanıyorlarmış. Ordu tarafından korunduğu söyleniyor. Bayağı da güzel yapmışlar yani. Mezarı tam şurada. Burada da Habiş diye bir heykel var. Tam anlamadım yani. Yine değişik mahzenler vesaire de bulunuyor. Şurada da Familia diyor. Yine bir aile mezarı. Şurada sanırım önemli bir kişi var. Manuel Liseta Capurro diye. Yani tasarımı vesaire güzel yapmışlar. Tabi akşam olduğu için korkutucu. Ama isterseniz sabah 9'da akşam 6 arası da ziyaret edebilirsiniz. 7'den 9'a kadar da gece ziyaretleri var. Cumartesi, pazar günleri sadece gece ziyaretleri. Şurada da aşağı doğru bir yer gidiyor. Sanırım kaybolduk. Şurada bayağı büyük bir yer var. Yani Lima'ya gelirsiniz mutlaka bunu denemeniz size tavsiye ederim. Şurada da çiçekmiş. Dibos Chapiz diyor 1935. Grubu kaybettik tabi. Tabi kaybetmemiz de iyi oldu yani. Kameraya izin vermiyorlardı. Şurada çıkış yok. Yine zeytin ağacı mı diyecektim de değilmiş. Salıda diyor çıkış. Sanırım sıradan mezarlıklar bunlar, pek önemli değil gibi. Şurada ne varmış? Monumental diyor. Farklı bir kişi tasarımı.
Burada da anıt var. Şurada hikayesi anlatılıyor galiba. El Clapte Recatas diyor. Ha, savaşta ölmüşler diyor. Şurada Guerra diyor, savaş. 1879 ile 1881 yılları arasında. Şurada da farklı bir anıt var yine. Daniela Carrion diyor. Oktober 1885. Böyle bunların anısına anıtlar yapmışlar. Ya burası dediğim gibi Latin Amerika'nın en önemli mezarlıklarından birisi. Özellikle Peru için çok önemli bir yer. Şurada yine bir İsa heykeli bulunuyor. Esta Matias Maestro, yani bulunduğumuz alanın tasarımdan sorumlu kişi, İspanya'dan Peru'ya gelmiş ve 1835 yılında da ölmüş şu kişi. Bu gördüğünüz alandan sorumlu. Bu alan idam ettikleri gibi bir yer dedi de tam anlamadım, yani kötü bir yer olarak adlandırıyorlarmış. Çiçeklerin olduğu yer. Ben dedim bir şey olmaz, size göstermem. En fazla ne olabilir? Bakın şu arkaya doğru gidiyor. Ayrıca bulunduğumuz yerde mezarlığın çevresi bayağı tehlikeli, yani limanın tehlikeli semtlerinden birisi. Eğer gelirseniz de dikkatli olmanızı öneririm şiddetli. Şöyle yine size göstereyim. Bakın burada da yine bir şey var. Sandık gibi. Wow. Şu an bulunduğum yerde tek kişiyim. Gerçekten alttan tırsmaya başladım. Şu tam karşıda da gözüküyor. Haçi heykeli gibi bir şey var. Işıklı. Orada da limanın kuş bakışa bakabiliyorsunuz. Wow. Ben nereye geldim böyle ya? Şuraya bakar mısınız? Bayağı bir heykeller var. Şu an sanırım burası bayağı tehlikeli gibi. Kimmiş? Julia Pulgar diyor. Şurada da yine çocuğu olan bir kadın var. Justo Lostonel. Böyle de gidiyor şu. Bayağı yeni gibi bir şey. Şu arkayı vesaire görüyorsunuz zaten. Jacobo Parpa diyor. Şurada ne varmış? Familia Perez de Sueler diyor. Ailesine ait bir anıt. Dostlar, ben burada tek kaldım. En iyisi geri gideyim. Başıma bir şey vesaire gelmesin. Siz de görüyorsunuz çevre zaten. Hiç tekin değil. Bir Aralık'ta Aziz olarak gördükleri için bu çocuğun onun adına parti düzenliyorlarmış. Bakın burada da yine böyle an olarak bıraktıkları dualar vesaire var. Dilek diledikleri, dua ettikleri bir yer yani burası. Şöyle göstereyim. Bayağı etkileyici. İçeride zamanında büyücülük yaptığı iddia edilen bir akbabayı kurban etmişler. Şurada gözüküyor. İçeride bayağı bir ağır koku var yani. Neyse, fazla durmayayım. Şurada da arkada yine böyle farklı mezarlıklar bulunuyor. Çok ilginç bir ortam. Mahzen olarak kullandıkları bir yer. Şöyle kısaca göstereyim size de. Bayağı ürpertici. Sadece çocukların olduğu bir mezarlık alanı. Şurada da öldüğü zaman resmi çekilen bir bebek var. İsmi Isabel Dufo diye geçiyor. 1868 ile 1870 arasında yaşamış.
Yine şurada da farklı çocukların resimleri var. Esta niña tiene casi 2 años. Bayağı bir küçük çocuklar. Sadece bir yıl yaşamış bir çocuk var. O kadar da kısa yaşayanlar da var yani. Dediğim gibi tamamı çocuk mezarları. Elvilla diyor. Şubat diyor da 1859 ile 1861 yılı arasında yaşamış. Niye bu kadar kısa anlamadım yani. Bakın şurada da yine babasıyla çekilmiş bir çocuk resmi var. El Doloren Unamarasıyor. Bayağı da gidiyor. Hemen hemen hepsi de aynı zaten. Bakın şurada da yine bir çocuk var. Bakın yine böyle aşağı doğru bir yer iniyor. Mahzen gibi. Şurada o insan kemikleri var. Şurada gözüküyor. Kamera çıkıyor mu bilmiyorum ama bildiğin o zamandan kalan insan kemikleri. Enteresan. Şurada yine bayağı büyük bir mezarlık türleri var. Tabi arkamızda özel güvenlikler olduğu için dikkatli çekmeye çalışıyorum. Şurası nereye diyor? Aşağı gidiyor. Bayağı büyük bir alan. Mezarlık var. Bir de anıt gibi bir yer. Bu kısımda 1808'de mezarlığın ilk yapıldığı yer. O eskiden broz ve altından yapılıyormuş ve zamanla çalındığı için böyle beyaza boyamışlar. Yani en eski yer burası. Dediğim gibi şu alt kısımlar mezarlık, şu üst kısımlarda da anıtlar bulunuyor. Bakın şurada yine bir farklı bir mezarlık. 1938 diyor. Peru'nun eski başkanlarından Ramon Castillo'nun mezarı var. Tabii kendisi yok, taşımışlar buradan. Ama o zamanlardan kalma Tapaka Savaşı'ndan döneminin toprakları bulunuyor şu aşağıda. Burada böyle onun anısına heykel yapmışlar. Şu kişi. Yani bayağı önemli bir kişi. Yine şu arkaya doğru farklı mezarlıklar gidiyor. Şurada yine bayağı büyük bir mezarlık bulunuyor. Şu aşağıda da farklı mezarlıklar var. Bugün sizlerle Peru'nun en eski ve en gizemli mezarlıklarından birisini keşfettik. Gerçekten benim için bayağı etkileyici ve korkutucuydu. Eğer sizin de bir gün yolunuz Lima'ya düşerse mutlaka burayı keşfetmenizi öneririm. Lima'nın geçmişine dair birçok hikaye ve tarihi öğreniyorsunuz. Eğer videoda hoşunuza gittiyse, bana bu yolculukta da destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Gerçekten içeride kameraya çekime izin vermemişlerdi. Sizler için risk alıp bayağı uzun çekip göstermeye çalıştım. Dediğim gibi desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Şimdiden de her birinize teşekkür ederim destekleriniz için. Bir sonraki macera videosunda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.